Titanic. Bu isim aklımıza sadece bir gemiyi değil, adeta bir efsaneye getiriyor değil mi? İçinde inanılmaz bir lüksü, çığır açan bir teknolojiyi ve tabii ki korkunç bir trajediyi barındıran bir hikaye bu. Gelin şimdi bu yüzen sarayın göz kamaştıran ışıklarının ardında neler olduğuna ve onu okyanusun karanlık dibine yollayan o kader anlarına birlikte bakalım. İşte bu söz var ya, aslında her şeyi özetliyor. Düşünsenize, bir anda üst güvertelerde şampanyalar patlıyor, insanlar vals yapıyor. Ama hemen birkaç kat altında bambaşka bir dünya var. Ateşin, terin, çeliğin ve buharın hüküm sürdüğü gizli bir dünya. Biz de bu anlatımda tam olarak bu iki dünya arasındaki o keskin ayrıma odaklanacağız. Hadi şimdi geminin kalbine inelim, yani makine dairesine. Titanic döneminin devi yapan o inanılmaz mühendisliğe bir göz atalım. Çünkü onu hareket ettiren o devasa gücü anlamadan hikayenin trajik sonunu tam olarak kavrayamayız. Şu rakama bir bakar mısınız? 600 ton. Geminin tam 29 kazanı her bir günde tam 600 ton kömür tüketiyordu. Yani o dönemdeki küçük bir kasabanın bir günde harcadığı enerji kadar. Peki bu devasa makineyi beslemek için ne kadar insan gücü gerekiyordu dersiniz? Tabii o kömür fırınlara kendi kendine girmiyordu. Tam 176 adam cehennem gibi bir ortamda, sıcaklığın bazen 49 dereceyi bulduğu koşullarda durmaksızın vardiyalar halinde çalışarak bu kömürü 159 ayrı fırına elleriyle atıyordu. Bütün bu insanüstü çaba ne içindi? İşte bunun için. 46 bin beygir gücünde akıl almaz bir canavarı hareket ettirmek. Bu 20. yüzyıl başı mühendisliğinin gerçekten de zirve noktasıydı. Sadece bir gemi değil, adeta denizde yüzen bir sanayi devrimiydi. Bu hibrit sistemdeki asıl deha verimliliğiydi. Sadece çok güçlü değil, aynı zamanda inanılmaz derecede akıllı bir sistemdi. Bakın, normalde bacadan çıkıp boşa gidecek olan atık buharı bile yakalayıp onu üçüncü, yani ortadaki pervaneyi döndürmek için kullanıyorlardı. Yani her bir kömür parçasının adeta suyunu çıkarıyorlardı. Tamam, şimdi geminin o gürültülü makine dairesinden çıkalım ve insan faktörüne odaklanalım. Çünkü teknoloji ne kadar mükemmel olursa olsun, işin sonunda her şeyi onu kullanan insanlara bağlı. İşte geminin tehlikeye doğru yolculuğu da tam burada başlıyor. Bakın, o kader günü, yani 14 Nisan'da tehlike aslında adım adım yaklaşıyor. Sabahtan itibaren telsiz operatörlerine birbiri ardına uyarı mesajları geliyor. Akşam 9.30'da gelen uyarı ise çok net. Tam yolunuzun üzerinde dev bir buz tarlası var. Ama asıl soru şu, bu hayati uyarılar kaptan köşküne, yani köprüye ulaştı mı? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Telsiz operatörlerinin aslında iki işi vardı. Birincisi, resmi görevleri olan güvenlik uyarılarını kaptana iletmek. İkincisi ise birinci sınıf yolcuların kişisel mesajlarını para karşılığı göndermek. Ki bu çok daha karlı bir işti. Ve maalesef o gece para kazanma önceliği güvenliğin önüne geçti. Ve işte o an yakınlardaki Californian gemisi etrafının tamamen buzla kaplı olduğunu bildirmek için son bir kritik uyarı göndermeye çalışıyor. Titanic'in operatörü Jack Phillips'in cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Kapa çeneni, meşgulüm. Bu cümle belki de tarihin en trajik cümlelerinden biri olarak kayıtlara geçecekti. O meşguliyetin bedeli işte bu anlarda ödenmeye başlanıyor. Gerilim artık en üst seviyede. Buzdağlarıyla çarpışmaya sadece saniyeler kaldı. Gözcünün o meşhur tam önümüzde buzdağı çığlığıyla geminin buzdağına sürtündüğü o an arasında geçen süre sadece 37 saniyeydi. Yani bir nefes alıp vermek kadar kısa bir zaman. Kendinize bir sorun. 37 saniyede ne yapılabilir ki? Hele de karşınızda 45 bin tonluk bir dev varken. Üstelik o gece şans da hiç yanlarında değildi. Deniz ayna gibiydi, gökyüzünde ay yoktu. Normalde dalgalar buzdağının etrafında köpürerek bir iz bırakır ve onu görünür kılar. Ama o gece okyanus o kadar sakindi ki o ölümcül buz kütlesi son ana kadar kendini mükemmel bir şekilde gizledi. Şimdi filmlerden aklımızda kalan o dev yarık sahnesini bir unutalım. Gerçek hasar çok daha sinsiydi. Buzdağı geminin gövdesine yandan sürtünerek çelik levhaları bir arada tutan o zayıf demir perçinleri birer birer patlattı. Asıl felaket de buydu. Çünkü Titanic batmaz denmesinin bir sebebi vardı. 16 su geçirmez bölmesinden 4'ü tamamen suyla dolsa bile yüzebilirdi. Ama 5. bölme su almaya başladığı an geminin kaderi de çizilmiş oldu.
Ve böylece o buzlu okyanusun ortasında zamana karşı umutsuz bir yarış başladı. Şimdi geminin batışına, yaşanan can pazarına ve aslında ne kadar yakın olan ama bir türlü gelmeyen yardıma bakalım. Bu basit grafik, acı gerçeği bütün çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Geminin tamamen batması yaklaşık 2 saat sürdü. Ama onlara yardıma gelen en yakın gemi olan Karpaitia'nın kaza yerine ulaşması tam 4 saatini alacaktı. Yani matematik basitti ve ne yazık ki çok acımasızdı. Yardım zamanında gelemeyecekti. Ve trajediyi daha da büyüten bir detay var. Sadece 32 kilometre ötede, yani neredeyse gözle görülebilecek bir mesafede SS Californian adında başka bir gemi vardı. Titanic'in yardım için fırlattığı beyaz roketleri gördüler ama kaptanları bunların şirketlerin kendi aralarındaki bir işaretleşme olduğunu düşünüp uyumaya devam etti. Kurtuluş aslında o kadar yakındı ki. Suya dökülen 1500 aşkın insanın asıl katili boğulmak değildi, hipotermiydi. Düşünün, suyun sıcaklığı -2 derece. O buz gibi suda insan vücudu saniyeler içinde şoka girer ve hızla tüm gücünü, bilincini kaybeder. Çoğu insan yardım bekleyecek ya da bir yere tutunacak gücü bile bulamadan yarım saatten çok daha kısa bir sürede hayatını kaybetti. Peki, bütün bu olanlardan sonra geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Bu felaketin arkasında tek bir suçlu, tek bir neden aramak anlamsız. Karşımızda duran şey adeta bir hatalar zinciri. Yani Titanic'i ne batırdı sorusunun tek bir cevabı yok. Bu adeta ölümcül bir domino etkisiydi. Göz ardı edilen uyarılar, yani insan hatası, geminin bazı kısımlarında daha zayıf perçinlerin kullanılması gibi tasarım tercihleri, o gecenin okyanusu bir ayna gibi yapan uğursuz hava koşulları ve evet, bir de üstüne eklenen korkunç bir şanssızlık. Bütün bunlar üst üste gelince o kaçınılmaz sonu hazırladı. Ve işte bu soru, Titanic hikayesinin neden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bizi hala bu kadar derinden etkilediğini açıklıyor. Titanic, bana bir şey olmaz diyen insan kibrinin kurbanı olmuş bir mühendislik harikası mıydı? Yoksa ne kadar ileri gidersek gidelim, ne kadar yanılabilir olduğumuzu gösteren trajik bir anıt mı? Belki de cevap ikisinin birleşimidir ve bu hikaye bize en büyük başarılarımızın bile aslında ne kadar kırılgan olabileceğini sonsuza dek hatırlatacak.